Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle meşhur Kayseri yağlaması hazırlayacağız. İlk olarak içimizi hazırlıyoruz. Bunun için 50 gram kuyruk yağını bir tencerenin içerisine aldım ve güzelce eritiyorum. Daha lezzetli olması için kuyruk yağı kullanıyorum ben. Eğer kuyruk yağı kullanmak istemezseniz onun yerine 1,5-2 yemek kaşığı tereyağı kullanabilirsiniz. Kuyruk yağı iyice eridikten sonra şimdi üzerine 400 gram yağsız dana kıyma ekliyorum ve kaşığın arkasıyla kıymayı güzelce eziyorum topak kalmaması için ve o şekilde kavuruyorum. Kıyma güzelce pişip suyunu çektikten sonra üzerine ince şekilde doğradığım bir büyük boy soğanı ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ve bir çay kaşığı karabiberini de atıp karıştırıyorum ve soğanlar yumuşayıncaya kadar pişmeye bırakıyorum. Soğanlar yumuşadıktan sonra şimdi sıra geldi diğer malzemelerimizi eklemeye. Bir yemek kaşığı acı biber salçası ekliyorum. Bir yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. Şimdi 2 tane kırmızı kapya biber ve 1 tane yeşil biber ekliyorum. Bizim evde yeşil biber kalmamıştı. Malum pandemiden dolayı dışarı çok fazla çıkamıyoruz. Yeşil biber miktarını 2 ya da 3 olarak ayarlayabilirsiniz. Yani artırabilirsiniz. Onları da karıştırdım bir güzel. Şöyle birkaç dakika daha pişirmeye bıraktım. Ve ardından bir kase dolusu domates konservesi ekledim. Hafif sulu olacak şekilde ayarladım domates konservesini. Hazırladığım bu yağlamanın içerisine başka su eklemeyeceğim. Domatesin, o konservenin kendi suyu yeterli olacak benim için. Gördüğünüz gibi hafif sulu bir kıvamda oluyor. Suyunu tam olarak çekmeyecek. Şöyle bir tutam da ince kıyılmış maydanozum var. Onu da içerisine ekliyorum. Ve onu da güzelce karıştırdıktan sonra artık yağlamamızın içi hazır. Onu bir kenara alacağız. Hamuru için bir paket yaş mayayı az su ile çözdürdüm. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Ve üzerine şimdi 5 su bardağı un ekliyorum. 250 milim ılık su kullanıyorum. Onu da azar azar ilave ederek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamuru güzelce toparlanana kadar, güzel bir kıvam alana kadar iyice yoğuruyorum. Ve hamur toparlandıktan sonra 1 saat mayalanmaya bırakıyorum. Şimdi mayalanan bu güzel hamuru un serptiğim tezgahın üzerine alıyorum ve hemen rulo şekline getiriyorum. Şöyle hafif unlayarak rulo şekline veriyorum ve 15 küçük parçaya ayırıyorum hazırladığım bu hamuru. Mandalina ölçüsünde diyebiliriz hazırladığımız bezeler için. Şimdi onları güzelce yuvarlıyorum ve hepsini kenara alıyorum tek tek. Bütün bezelerimizi yuvarladık. Şimdi lavaşlarımızı bir oklava yardımıyla pişireceğimiz tavanın ölçüsüne göre açıyoruz. Çok ince olmayacak şekilde açalım hamurları. Çok ince olursa kuruyacaktır. Ne ince ne kalın olacak. Önceden ısıttığımız tavada pişireceğiz lavaşlarımızı. Biz 2 kişi olduğumuz için hem pişirip hem yağlama işlemini aynı anda gerçekleştireceğiz.
İlk lavaşı pişirdim ve servis tabağına aldım. Şimdi onun üzerine 2 yemek kaşığı dolusu kıymalı harçtan koyuyorum ve güzelce yayıyorum. Sonra üzerine ikinci lavaşımı koyuyorum ve tekrar kıymalı harçtan koyup onu da güzelce yayıyorum. Biz eş zamanlı pişiriyoruz ama siz bu şekilde yapmak istemezseniz lavaşlarınızı önceden pişirip kenara alabilirsiniz ve sonrasında kıymalı harcınızı hazırlayıp kıymalı harcınız sıcakken yağlama işlemini yapabilirsiniz. Kıymalı harcım bitene kadar aynı şekilde bu işlemi gerçekleştirmeye devam ediyorum. Kalan lavaşları da sade şekilde pişirip kenara ayırıp kahvaltılık olarak kullanabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi artık bu muhteşem yöresel yemeklerimizden olan Kayseri yağlaması hazır. Şimdi bu güzel yağlamayı dilimlemek istiyorum. Hazırladığım güzel Kayseri yağlamasını 4'e dilimliyorum ve o şekilde servis edeceğim. Pişirir pişirmez sıcak haliyle servis etmenizi öneririm. Sıcakken çok lezzetli ve çok güzel oluyor. Kesinlikle muhteşem bir yemek. Denemenizi tavsiye ettiğim en güzel lezzetlerden biri. Şöyle tabağa alıp arasının katlarını da size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi incecik lavaşın, o kıymalı harcın uyumu şahane ve çok lezzetli görünüyor. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirim zilini tümü olarak ayarlamayı lütfen unutmayın. Bu güzel tarifi denerseniz eğer denedikten sonraki güzel yorumlarınızı da mutlaka videonun altında bekliyorum. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.